Saygıdeğer izleyicilerimiz, Berlin'de, Almanya'nın başkenti Berlin'de yaklaşık 20.000 kişi artan kiraları protesto etmek için sokaklara döküldü. Peki Almanya'da ve diğer Avrupa ülkelerinde neler oluyor? Özellikle bu kiralarla ilgili son durum nedir? Bu gidişatın sonu nedir? Bunu konuşacağız. Bakın, Almanya'nın başkenti Berlin'de ülkede özellikle büyük şehirlerde artan konut fiyatları protesto edildi. Yerinden edilme ve kira çılgınlığına karşı Berlin İttifakı adı verilen bir sivil toplum örgütlenmesi herkes için konut, yüksek kiralarla semtlerimizden kovulmaya hep birlikte karşı çıkalım sloganıyla düzenlenen gösteriye katılmak için binlerce kişi Alexander Meydanı'nda bir araya geldi. Göstericiler daha sonra kira artışlarını durdurun, herkes için konut, kar için değil insanlar için konutlar, AVM'ler, alışveriş merkezleri yerine konutlar, kiralar artıyor, maaşlar yerinde kalıyor, yeter artık ve bu kent bizim yazan pankart ve dövizler taşıyarak değerli izleyicilerimiz Zafer Anıtı'na kadar yürüdü. Ülkenin değişik noktalarından protestoya katılan pek çok kişi hükümetleri, değerli izleyicilerimiz, kira artışına karşı hiçbir önlem almamakla suçladı. Bu gösteriye katılanlardan bir kişi bakın şunu söylüyor. Diyor ki kiraların çok yüksek olduğunu artık Sağır Sultan bile duydu. Biz kiraların artmasının durdurulmasını ve belirli bir süre kiraların dondurulmasını talep ediyoruz dedi. Çünkü insanlar kiraları artık ödeyemiyor. Yine bir başka kişi de şunu söylüyor. Kiracı olarak oturdukları binaların satılmak istendiğini anlatarak biz ön satış alma hakkı için mücadele ediyoruz. Ancak bu konuda kısmen başarılı oluyoruz. Biz iyi bir ağ kurduk ve öncesinde evlerin satılmamasına karşı koymaya çalışıyoruz diyor. Değerli izleyicilerimiz bakın. Almanya başta olmak üzere Avrupa'nın hemen hemen bütün ülkelerinde barınma ihtiyacı diye bir ihtiyaç çok hızlı bir şekilde artmaya, büyümeye, sorun haline gelmeye devam ediyor. Özellikle Almanya'da büyük şehirlerde yaşayan ve evinden taşınmak ya da çıkmak zorunda olan insanların durumu her geçen gün daha da kötüye gidiyor. Bu durumu kötüye giden kiracılar içerisinde çok sayıda vatandaşımız da mevcut. Özellikle sanayi kentlerinde, yani büyük şehirlerde, öğrenci kentlerinde ev kiraları almış başını gidiyor. Onu bırakın, daha önce ev satın alabilmek hiç bu kadar zor olmamıştı. Şu anda bir yıl önceye göre ev fiyatları özellikle büyük şehirlerde en az %30 oranında artmış vaziyette ve şunu açık bir şekilde söyleyebilirim. Bunlar daha iyi günler. Önümüzdeki günlerde, aylarda koronavirüsle ilgili olarak vaka sayısı artmaya devam ettikçe kiralar da artacak, satılık evlerin fiyatları da artacak. Evet değerli izleyicilerimiz, dünyada hani deniliyor ya büyük sıfırlama, yeni dünya düzeni. Hadi buyurun bakalım yeni dünya düzeni. İşte arkadaşlar insanların en temel ihtiyacı olan barınma ihtiyacı bile dünyanın en gelişmiş ülkelerinden bir tanesi olan Almanya'da bile şu anda on binlerce, binlerce kişiyi sokaklara dökmüş vaziyette. Hani sosyal devlet? Peki şimdi diyeceksiniz ki sorun bu, tamam, çözüm ne? Hepimiz anladık diyorsunuz. Tamam. Çözüm şu arkadaşlar. Arkadaşlar, Almanya gibi bir devlet istediğinde barınma ihtiyacı isteyen ya da barınma ev sorunu yaşayan insanların bu sorunlarını 5 yıl içerisinde çözer. Evet. Konut seferberliği başlayacak. Konut sayısı, sosyal konut sayıları arttırılacak. Bugün Berlin'de evinden taşınmak zorunda olan bir kişi gidip sosyale gittiği zaman
kendisine söylenen senin sıran 400. 500. deniliyor. En az. Bu insanın evinden çıkması imkansız, yeni bir eve taşınması imkansız. Hangi şartlarda imkanı var? Cebinde para varsa. Vatandaşın almış olduğu maaş aynı. Şimdi 700-800 euro öderken bir kişinin 1200-1300 euro ödeme şansı yok. İşte arkadaşlar, siyasetçilerin bu iradeyi gösterdiğinde bu sorunlar da bitecektir. Bugün başlansa Almanya gibi süper bir güçten bahsediyorum arkadaşlar. Uganda'yı anlatmıyorum. Bugün başlansa 5 yılın sonunda Almanya'daki şu anki konut sorununun en az %50'si çözülür. Ben insanlara bedava konut verilsin demiyorum. Ama konut sayısını arttırarak kiralar düşer, ev fiyatları da düşer. Bu kadar basit. Hani illa matematik profesörü olmamıza gerek yok. Konut sayısı artınca pahalı olan kiraları ev sahipleri düşürecekler. Ya da evini satmak isteyenler alternatifler olduğu için ister istemez fiyatları düşürecek. Bu kadar basit. Almanya gibi süper bir güç, 2. Dünya Savaşı'ndan çıkmış, darmadağınık bir vaziyetteyken bile sanayi devrimini gerçekleştirmiş, ülkesini kalkındırmış ama bugün konut sorununu çözemeyen bir Almanya ile karşı karşıyayız. Evet, çözülmüyor. Bilerek mi yapıyorlar? Bunu bilemem. Acizler mi? Bunu da bilemem. Çözmek istiyorlar mı? Hayır, çözmek istemiyorlar. Bakın, konuşuyoruz vatandaşımızla. Vatandaşın söylediği şu: kardeşim, her şeyin fiyatı arttı, özellikle bu virüsten sonra. Ev fiyatları uçtu. Eskiden yine bir vatandaş 3-5 kuruş biriktirip bunu peşinat yapıp bankadan bir kredi alarak 20-30 yıl neyse işte bütçesine göre bir şekilde, yani diyordu ki kira ödeyeceğime ben ev alayım diyordu. Şimdi ben rakamlara bakıyorum, Almanya'nın değişik noktalarındaki ev fiyatlarına. Şu anda hani bu hesabı yapmak imkansız. Yani vatandaşın kira yerine bankaya kredi ödemesi imkansız. Çünkü ev kredi taksitleri kirayı çok çok geçmiş vaziyette. Yine geçen gün İngiltere'de bir açıklama yapıldı. Londra'da ilk defa vatandaşın ödeyebileceği kredi miktarı kiraları geçti. Aynı hesap. Yani bugün Almanya'da oluyorsa Avrupa'nın diğer noktalarında da aynı durum söz konusu. Bakın arkadaşlar, konut, barınma insanın tıpkı ekmek gibi en temel ihtiyacı. Sosyal devlet olduğunu iddia eden bu ülkeler bugün vatandaşını konteyner kentlere gitmeye, konteynerlara taşınmaya mahkum ediyorsa o ülkenin sosyal devlet olduğundan bahsedemeyiz. Bahsedemem ben. İnsanları konteyner kentlere gönderiyorlar. Evet, hapçısı orada, bilmem necisi orada, psikopatı orada, o orada. Evinden çıkmak zorunda olan aileler, çoluk çocuğu olanlar bu konteyner kentlere gidiyorlar. Hani sosyal devlet? Kardeşim, Almanya gibi bir ülke en temel insani ihtiyaç olan barınma ihtiyacını çözemiyor mu? Ya da çözmek mi istemiyor? Soru bu. Ben bunu söylerken Almanya yandı, kül oldu, çok kötü falan demiyorum. Asla böyle bir şey söylemiyorum. Ama bu rakamlar, insanlar bugün sokaklara çıkıp konut fiyatlarını, kira fiyatlarını protesto ediyor ve diyorsa ki devlet hiçbir şey yapmıyor diyorsa ortada bir sorun vardır. Ben bu sorunu kafamdan uydurup size anlatmıyorum. İşte ortada görüntüler. İnsanlar sokaklara çıktılar. Sokaklardalar. En temel ihtiyaç olan barınma sorununu gündeme getiriyorlar. En az 20-25 bin kişi Berlin'de, Almanya'nın başkentinde yürüdü. Bu yürüyüşü siyasetçilerin görmemesi, duymaması mümkün mü? Federal Meclis'teki milletvekillerinin bu olaydan haberdar olmaması mümkün mü? Bu yürüyüş ilk değil ki. Her 2 haftada bir, 3 haftada bir bu yürüyüşler oluyor.
Bu insanlar ne istiyor diye hiçbir siyasetçi düşünmüyor mu arkadaş? Bu insanlar para mı istiyor? Hayır. Bu insanlar bizden araba mı istiyor? Hayır. Lüks içinde saray mı istiyor? Hayır. Ev istiyor. Ev. Başını sokabileceği, insanca yaşayabileceği bir ev istiyor. Kira fiyatları pahalı diyor, maaşım aynı diyor. Yalan mı söylüyor? Bu korona döneminde bu insanlar sokaklara çıkarak, yani sağlıklarını tehlikeye atarak ne yapmak istiyorlar? Ben merak ediyorum. Deli mi kardeşim bunlar? Bir bakın bakalım şunların sıfatlarına. Sorun şu arkadaşlar. Bakın. Dünyanın her yerinde siyaset parayı yönetme sanatıdır. Ortada bir para vardır. Devletin parası. Vergilerden alınan bir para vardır. Siz siyasetçi olarak bu parayı kime vereceğinizi tercih edersiniz. Siyaset parayı yönetme sanatı derken bunu anlatıyorum. Yani parayı konut sorunu için mi harcayacaksınız? Savunma sanayine mi harcayacaksınız? Yoksa daha başka fabrikalara teşvik vermek için mi yapacaksınız? İşçiye para vermek için mi? Korona için insanlara destek olmak için mi? Çocuk parası için mi? Bu parayı nasıl kullanacağınızı siz seçiyorsunuz. Siyaset bu basitçe. Ortada bir para var. Bu parayı yönetme sanatı. Bu kadar. Şimdi bu insanlar şunu söylüyor. Diyor ki kardeşim bak burası Almanya. Ben şu anda kiralardan şikayetçiyim. Ev fiyatlarından şikayetçiyim. Ve önümüzdeki aylarda ev fiyatları, kira fiyatları daha da artacak. Almış olduğum maaşla ben geçinemiyorum diyor. Bu insanlar bunu söylüyor. Başka bir şey söylemiyor. Türkçesi bu. Bu protesto gösterinin amacı bu. Başka bir şey yok. Hamam istemiyorlar. 27 odalı ev istemiyorlar. İnsanca geçinebileceğim dünyanın en zengin ülkelerinden bir tanesi olan Almanya'nın devletinden, hükümetinden bunu istiyorlar. Başka bir şey yok. Şimdi değerli izleyicilerimiz, vatandaşlarımızın da bu konuyla ilgili Almanya başta olmak üzere Avrupa ya da diğer ülkelerde yaşayan vatandaşlarımızın bu barınmayla ilgili, evle ilgili, kiralarla ilgili ne düşündüğünü bizimle paylaşmasını rica ediyorum. Bu videonun altına lütfen siz de yorumlarınızı yapın. Çok rica ediyorum sizlerden. Yayınımızı beğenmenizi rica ediyorum. Abone olmadıysanız da mutlaka Emekli TV'ye abone olmanızı hasreten rica ediyorum. Değerli izleyicilerimiz bakın. Vatandaş bugün sokaklara çıkıyorsa ortada ciddi bir problem var demektir. Para versen 25 bin kişiyi parayla toplayamazsın. Bu insanların temel sorunu barınabilmek, ev ve kira fiyatları, bu kadar. Başka bir şey istemiyorlar. Lütfen bu konuyla ilgili görüşlerinizi bu yayınımızın altına yazarak bizimle paylaşın. Ben tümünü tek tek okuyorum. Sorularınız varsa bunları da cevaplamaya çalışıyorum. Bunun yanı sıra bir hatırlatmada bulunmak istiyorum. Emekli TV'yi Facebook ve Instagram'dan da takip edebilirsiniz. Bunun yanı sıra kardeş kanalımız olan Türkçe Haber'i de takip etmenizi rica ediyorum. Türkçe Haber yazdığınızda YouTube'a göreceksiniz. Mutlak surette kendi yaşamış olduğunuz ülkedeki gelişmeleri de buradan aktarıyoruz. Siz de gündeme getirilmesini istediğiniz konular varsa Türkçe Haber'e abone olarak bize yazabilirsiniz. Facebook ve Instagram'dan da bizi takip edebilirsiniz.